İnsanlık tarihinin neredeyse %99'unda hiçbir gelişme olmayıp, içinde bulunduğumuz %1'lik kısımda muazzam teknolojik gelişmelerin olması, uzaya çıkmamız, okyanusun derinliklerine inmemiz, şu an sizinle bu ekran karşısında konuşuyor olmam gibi muazzam teknolojik gelişmelerin olması sizce mantıklı mı? Bu kanalda bizden önce yok olmuş ve çok gelişmiş medeniyetlerin varlığına dair birçok video yaptım. Ama bu video sizi belki de en çok ikna eden video olacak. Belki bizim ilk modern ve gelişmiş medeniyet olmadığımızı, insanlık tarihinde bazı medeniyetlerin de daha önce yükselip düşme ihtimalinin olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Günümüzde kabul gören tarihi anlayışa göre medeniyet M.Ö. 4000 yıllarında Sümerler gibi antik toplulukların ortaya çıkmasıyla başladı. Okuduğumuz her tarih kitabı, duyduğumuz her hikaye o günden günümüze kadar ulaşan 6000 yılı kapsıyor. İşte buna da kayıtlı tarih deniyor. Ama birçok insanın farkında olmadığı şey ve benim de size bu videoda anlatmak istediğim belki de en önemli şey, bundan önceki yani tarih öncesi denilen kısımların ne kadar büyük olduğu. Ana akım görüş, tarih öncesi insanların küçük gruplar halinde avcılık, toplayıcılıkla geçmiş bir yaşam tarzı sürdüğü yönündedir. Akıllılardı evet ama büyük ve karmaşık yapılar yapamıyorlardı. Veya şehirler inşa edemediler. Ama bildiğimiz bir şey daha var ki bizim ilk modern insan dediğimiz Homo sapiens'in ortaya çıkması en az 315 bin yıl önceye dayanıyor. Hatta ki daha da eskiye. Bu da insanlık tarihinin çok büyük bir bölümünün bu tarih öncesi tarafa düştüğü anlamına geliyor. Ya da başka bir deyişle dünya üzerindeki zamanımızın en az %98.5'i tarih öncesi zamana ait. Şu anki medeniyetin tamamı hikayemizin sadece %1.5'lik kısmına ait. Peki medeniyetin ortaya çıkması neden bu kadar uzun sürdü? Aslında fikir şu ki medeniyet son buzul çağından sonra koşulların fiziki çevrenin ısınmasıyla, tarımın, yazının, şehirlerin ortaya çıkmasıyla gelişti. İnsanlığın gelişimine olanak sağlayan şey bu sıcak dönemde. Ama bugün içinde bulunduğumuz bu sıcak koşullar insanlık tarihinde tek değil. Daha önce de oldu. Eemian dönemi olarak bilinen önceki buzul arası ısınma dönemi yaklaşık 130 bin ile 115 bin yıl önce yaşandı ve şu an içinde bulunduğumuz Holosen zamanının bir benzeriydi. Ne demek istiyorum? Biraz daha açalım. Holosen zamanı yaklaşık 11.700 yıl önce son buzul çağının bitimiyle başladı. İnsanlığın tarıma geçişi, medeniyetlerin doğuşu, şehirlerin kurulması yani bildiğimiz bütün tarih Holosen içinde gerçekleşti. Biz hala bugün bu bilinen jeolojik zamanın içindeyiz. Şimdi modern insanların yani Homo sapiens'in Eemian dönemlerinin başlangıcından itibaren en az 175 bin yıldır var olduğu düşünüldüğünde o zamanlar medeniyetin şimdi olduğu gibi gelişmesi neden mümkün olmadı? Neden madem buzul çağının sona ermesi yani dünyanın ısınması, tarımın başlamasıyla medeniyetler geliştiyse o zaman da bu zamana benzer bir dönem yaşanmıştı. O zaman da yine aynı fiziki koşullar oluşmuştu. Neden o zaman medeniyet gelişmedi? Ya da gelişmiş miydi? Aslında şartlar çok uygundu ve çok uzun sürmüştü. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. Düşünün, o bizim bildiğimiz medeniyetten önceki sıcak dönemde medeniyet gelişmiş olsaydı eğer, düşünün biz buna dair çok az iz görecektik. Bilimsel çalışmalar diyor ki bugünkü medeniyetimiz eğer yarın sona erseydi, yarattığımız hemen hemen her şey 10 bin yıl sonra neredeyse yok olacaktı. Geriye sadece taş yapılar, mesela Rushmore Dağı anıtı gibi taş anıtlar kalacaktı. Bir de ironik olarak piramitler kalacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar çok şey yapıldı. Bu kadar muazzam bir teknoloji var günümüzde. Ama medeniyetimiz yarın yok olsa 10 bin yıl sonra yaşayan insan toplulukları bizden geriye sadece piramitleri ve onlar gibi birkaç yapıyı görebilecekler. Bu bile birçok şeyi anlatıyor aslında. Devam edelim. 10 bin yıl dedik. Peki 100 bin yıl ileriye gidecek olsak bizden neredeyse hiçbir şey kalmayacak. Bu kadar eskiye dayanan çok az eser var. Bunu başarabilen tek şey birkaç taş alet. Ve taş hayatta kalma olasılığı en yüksek olan şeydir. Ya da belki de nükleer silahlar sebebiyle atmosferde plütonyum seviyeleri bırakırdık. Ancak dediğim gibi yarın yok olsak 100 bin yıl sonraya bizden neredeyse hiçbir şey kalmayacak.
Yani Emiyan döneminde bir medeniyet nükleer silahları test etmiyorsa bunların varlığına dair herhangi bir kanıt görmemiz pek mümkün değil. Eğer böyle çılgınlıklar yapıyor olsalardı biz bunları arar mıydık? Bu da ayrı bir soru işareti. Geride bir şeyler kalmış olsa bile dünyanın kara kütlesinin %80'den fazlası orman, okyanus veya çöllerle kaplı olduğundan kazı yapılması imkansız ve arkeolojik kayıtların yalnızca çok küçük bir yüzdesi ortaya çıkarıldı. Deniz seviyeleri önemli ölçüde değişti. İnsanların mantıksal olarak yerleşebileceği kıyı şeritlerinin tamamı su altında kaldı. Ve tüm bunlara insanların var olduğu dönemde gezegeni derinden yeniden şekillendiren dünyanın yıkıcı tarihlerini hiç hesaba katmadan söylüyorum. Biliyorsunuz ki dünya var olduğundan beri yıkıcı denebilecek birçok şey de gördü. Kuyruklu yıldız çarpması, volkan patlamaları gibi binlerce insanların öldüğü ve neredeyse yeryüzündeki birçok şeyin yok olduğu devasa yok oluşlar da gördü dünya. Bu olaylar hem insan medeniyetini yok edecek hem de geride bıraktıkları izleri yok edecek büyük güçlere de sahiptiler. Aslında daha önce de felaketlerin insan nüfusunu çok küçük sayılara indirdiğini biliyoruz. Yaklaşık 74 bin yıl önce meydana gelen Toba'da patlamasının türümüzün büyük çoğunluğunu yok edecek ve insan sayılarına 10 bine kadar düşürdüğü düşünülüyor. Yani bizim kadar zeki olan modern insanların en az 315 bin yıldır var olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu tarihin sadece %1'i kadarının kaydının elimizde olduğunu da biliyoruz. Kendi medeniyetimize ait tüm izlerin 10 ila 20 bin yıl içinde yok olacağını da biliyoruz. Bu anlattıklarımdan sonra sizler neler düşünüyorsunuz? Fikriniz biraz olsun değişti mi? Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani bütün bu bizim içinde yaşadığımız medeniyet, dünyanın ısınmasıyla ortaya çıktıysa daha önce de dünya ısınmıştı. Dünyamızın daha önce de küçük kıyametler yaşadığına dair mitler aslında birçok toplulukta kendini gösteriyor. Bunun en büyük örneği bütün dünyanın sular altında kaldığı Nuh tufanı hikayesi. Ve şu an dünyamızda hala açıklanamayan taş yapılar var. Liu mağaraları, Pumapunku, Saşahuman, hatta piramitler ve daha niceleri. Ana akım arkeolojinin görmezden geldiği bu yapıların hepsi o kadar şaşırtıcı ki özellikle Göbekli Tepe zaman çizelgemizi alt üst etti. Antik Mısır'daki kral listelerinin tarih öncesine kadar uzandığını biliyoruz. Bazıları onların efsane olduğunu söylüyor ve reddediyor. Ama bence hayır, onlar unutulmuş bir geçmişin yankıları. Peki ya medeniyet tarihi düz bir çizgiden oluşmuyorsa? Peki ya döngüsel ya da mevsimlik bir çiçek gibi iklim uygun olduğunda çiçek açsa, sonra bir süre solsa ve koşullar uygun olduğunda geri gelse? Bu tarihimizin %99'unda kayda değer hiçbir şeyin olmaması ve ardından %1'lik sürede birçok şeyin gerçekleşmesinden daha mantıksız değil. İnsanlık tarihi daha önceden yükselişe geçip daha sonra düştüyse ve bunlar bir gün ispatlanırsa dünyaya ve tarihe bakış açımız tamamen değişecek. Ve medeniyet olarak ne kadar savunmasız olduğumuz bir kez daha yüzümüze vurulacak. Bu yok oluşun daha önce yaşanmış olduğu, bundan sonra da yaşanacağının bir kanıtı aslında. Peki biz buna ne kadar hazırız? Dünya her zaman felaketlerle şekillenmiştir ve bu sadece zaman meselesi. Herhangi bir felaket olmasa bile bizim için talihsizlik, sıcak dönemimiz olan Holosen'in artık sona ermesinin zamanının geldiği. Buzul koşullarına geri dönmemiz konusunda zaten geç kaldık. Asıl korkmamız gereken şey ise küresel ısınma değil. Her ne kadar kendimizi toparlamaya çalışsak da asıl korkulması gereken şey küresel soğuma. Kaydedilmiş tarihte bile daha sıcak zamanların nasıl büyük refaha yol açtığını görüyoruz. Orta çağdaki sıcak dönem daha uzun büyüme mevsimlerine, tarımsal fazlalıklara ve nüfus artışına olanak tanıdı. Bu da gotik katedrallerin inşası ve üniversitelerin yükselişi gibi kültürel başarıları destekledi. Ticaret genişledi, şehirler gelişti ve toplumlar sanata, felsefeye, teknolojiye yatırım yapacak kaynaklara sahip oldu. Buna karşılık ise soğuk zamanlar felaketle sonuçlandı. Küçük buzul çağı daha kısa büyüme mevsimlerine, başarısız hasatlara ve kıtlığa yol açtı. 1315 yılında Avrupa'da büyük bir kıtlık yaşandı.
Bu kıtlıkta milyonlarca insan amansız soğuktan dolayı açlıktan kırıldı, toplumsal huzursuzluk arttı, ekonomiler küçüldü ve birçok bölgede inovasyon durakladı. Soğuk ve sert iklimler sadece hayatı zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda medeniyeti de daha kırılgan hale getirdi. Özet olarak sıcak dönemimizin artık sonuna geliyor olmak bence çok korkutucu. Önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde böyle bir şey yaşanılırsa bununla nasıl baş edeceğiz bilinmiyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bir gün bizim de bütün yaptıklarımız silinip gidecek mi sizce?